Kan pıhtısının 8 işareti. Kan pıhtılaşmasının belirtileri genellikle ufak sorunlar olarak ortaya çıkarlar ve kolayca gözden kaçabilir. Bu sebeple pıhtılaşmanın belirtilerini tanımak gerektiğinde hızlı önlem alabilmek için şart. Kanın pıhtılaşabiliyor olması normalde istenilen bir durumdur. Vücutta açık yaralar oluştuğunda kanamayı durdurmak için kanın mutlaka pıhtılaşması, katılaşması, yaralı bölgede bir araya toplanması gerekiyor. Ancak bir yara olmaksızın pıhtıların ortaya çıkması ciddi sorunlara yol açabildiğinden kesinlikle istenmemektedir. Kan dolaşımı vücut sisteminin çalışmasını sağlıyor. Burada ortaya çıkacak bir pıhtılaşma kan akışını engeller. Bu tür pıhtılara tromboz deniyor. Eğer bacaklarımızda oluşuyorsa o halde derin ven tromboz deniyor. Ve eğer orijinal yerinden kopup akciğerlere giderse örneğin mesela bacakta oluşan bir pıhtı toplar damar sistemi aracılığıyla kalbe, kalpten de dolaşıma girip akciğerlere giderse o zaman işler çok daha ciddileşebiliyor. Hayati organların ihtiyaç duydukları oksijeni ve kanı almasını önleyen bir pıhtı olan pulmoner emboli haline gelir. Bu akciğerlerinize ve diğer organlarınıza zarar verebilir ve hatta ölümcül olabilir. Boyutu çok önemlidir. Bu belirtileri mutlaka ciddiye almanız lazım. Derin ven trombozunun belirtileri genellikle ufak sorunlar olarak ortaya çıkabilir ve kolayca gözden kaçabilir. Bu sebeple pıhtılaşmanın belirtilerini tanımak gerektiğinde hızlı önlem alabilmek için şart. Derin ven trombozuna baktığımızda genellikle tek taraflı olarak başımıza geliyor. Ya sağ ya sol. Olduğu tarafta toplar damar dolaşım sistemini bozduğu için ve orada kalbe dönen kanı engellediği için o bacakta bir çap artışıyla karşımıza gelebilir. Dolayısıyla çapta bir artış, ağrı ve yer yer renk değişikliği olması bize ilk akla derin ven trombozun getirmesi lazım. Göğüs ağrısı. Göğüste ortaya çıkan bir ağrı kalp krizi belirtisi olabilir. Ancak pulmoner emboli de olabiliyor. Her ikisi de benzer belirtileri paylaşırlar. Ancak pulmoner emboli ağrısı keskin ve bıçak saplanmış hissine neden olabiliyor. Derin nefes alındığında ise daha kötü hissediliyor. Kalp krizi ağrısı ise genellikle omuzlar, çene ve boyun gibi vücudun üst bölgelerinde yayılıyorlar. Bir baskı tarzında bir ağrı olabilir. Her iki durumda da hemen doktora gitmeniz gerekiyor. Nefes darlığı gelişirse akciğerlerdeki bir kan pıhtısı oksijen akışını yavaşlatacağından dolayı bu soluk hissettirir. Genellikle merdivenleri çıkacak güce ve nefese sahip olunmaz bu durumda. Özellikle aniden bu durumda hissederseniz yardım almak için vakit kaybetmemeniz lazım. Tek uzuvda şişme. Özellikle demin de bahsettiğim derin ven trombozun en yaygın belirtilerinden biri şişmiş bir bacaktır. Ancak kolumuzda da derin ven trombozu olabilir. Dolayısıyla tek taraflı bir kolda akut gelişen, ani gelişen bir ödem bize yine kolumuzdaki derin venlerin pıhtılaşmış olabileceğini gösterir. Kan pıhtıları bacaklarda sağlıklı kan akışı engelleyeceğinden kan pıhtının arkasında birikerek şişmeye neden oluyor. Uzuvlarda görülen şişme özellikle aniden ortaya çıktıysa kesinlikle şüphelenilmeli. Bacak veya kol ağrısı genellikle derin ven trombozu ağrısı, şişlik veya kızarıklık gibi diğer belirtilerle birlikte görülse de bazen sadece ağrıda olabiliyor. Özellikle üst ekstremitede olduğu zaman yani kollarımızda olduğu zaman daha çok ağrı hissederiz. Hatta o pıhtılaşan damarlarımızın üzerinde ciddi bir hassasiyet olur. Bir kan pıhtısından kaynaklanan ağrı kas krampı veya gerginliği ile kolayca karıştırılabiliyor. Ancak dokunmakla da bile hissedebiliyorsunuz. Kan pıhtısı ağrısı yürürken veya ayağınızı yukarı doğru esnettiğinizde vurma eğiliminde olabilir veya kolunuzda da yine hareketle bu karşınıza çıkabilecektir. Özellikle de ağrılı bölgede cilt sıcaksa veya rengi değişmişse mutlaka doktora gözükmeniz gerekiyor. Deride kızarıklık, ciltte meydana gelen morlukların bir tür kan pıhtısı olduğu doğru. Ancak endişelenme gerek yok. Derin ven trombozu ile ilgili olan ciltteki renk değişiklikleri genellikle kırmızımsı olabiliyor. Etkilenen uzuvdaki kızarıklığın yanı sıra uzuva dokunulduğunda normalden daha sıcak olur. Açıklanamayan bir öksürüğünüz varsa bu iş birazcık daha ciddi anlama gelebilir. Anlam veremediğiniz bir öksürük yaşıyorsanız ve nefes darlığı, hızlı kalp atışı veya göğüs ağrısı da eşlik ediyorsa bu bir pulmoner emboli olabilir. Bu durumda özellikle kuru öksürük olur ancak bazen mukus veya kan da görülebiliyor. Şüpheye düşerseniz doktorunuza danışmakta fayda var. Kalp atışı hızlı olursa yani hızlı bir kalp atışınız olursa kandaki oksijen azaldığında eksikliği telafi etmek için kalp atışı hızla yükselir. Göğsünüzde titreme, kıpırtı hissetmek ve derin nefes almada sorun yaşamak ciğerlerde pulmoner emboli olduğunun göstergesi olabilir. Bayılma veya baş dönmesi.
Baygınlık kan pıhtısının yaygın bir belirtisi olmasa da görülmesi olası. New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir çalışmada bayılma nedeniyle hastaneye kaldırılan 560 yaşlı insanın yaklaşık %17'sinde pulmoner emboli olduğu ortaya çıktı. Akciğer pıhtısı bizlerin hayatını belki de en çok tehdit eden pıhtılaşma sorunlarının bir tanesidir. Hatta büyük pıhtılarda eğer çok hızlı bir şekilde hastaneye yetişemezseniz ani kayıplar ve ölümlerle karşı karşıya kalabiliriz. Hepinize sağlıklı bir ömür diliyorum. Sağlıkla kalın.